Herkese güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Köydeyiz, evimizde yasaklarda çalışıyoruz. Yasakları değerlendiriyoruz. Neler yapıyoruz? Valla bir oturma alanı yaptım. Dış bahçeme kapı yaptım. Ondan sonra bostana biraz daha ekleme yaptım. Patlıcan, biber, domates fidesi ektim. Çeşit atalık tohumlar ektim. Şimdi onları isterseniz bir gezelim, görelim neler yapmışız tek tek sırayla. Bakalım. Arkadaşlar öncelikle şurası oturma alanı. Kamelya dediğimiz yeri var ya, onun hazırlığını yapıyorum. Bakın şuraların hepsini temizledim. O yabancı otlardan. Hepsini tırmıkla, belle düzelttim. Ondan sonra biraz şu perlitten karıştırdım hafifçe. Biraz da koyun inek gübresi. Böyle yanmış artık, kalmıştı eski, bayağı bir eskiden beri kalmıştı. Onları getirdim, biraz serptim. Bakın şunlar. Bunlar bildiğimiz tezek. Bunları parçalayıp toz haline getirip serptim üstüne. Sonra da tohumunu serptim, karıştırdım, suladım. Şu anda suyumuz az geliyor, elektrik kesildi diye. Normalde şu fıskiye tam şu alanın, şu sulanmamış alanın hepsini suluyor. Yani şu sulanmış alana bakarsanız tek bir fıskiye şu alanın komplesini sulayabiliyor. Bayağı iyi. Arka tarafta da nane, maydanoz var. Bunlara kıyamadığım için şimdi kaldırmadım. Yazdan sonra, sonbaharda falan burayı kaldırırım. Ondan sonra yeni bir nane, maydanoz falan ektim diğer tarafa da. Onlar çıktıktan sonra bunları kaldırabilirim artık. Ama muhteşem bir hava var. Güneşin batışına yakın şu anda. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur muhakkak. Bu ses terapi gibi gerçekten. Çok güzel. Ve kapımız arkadaşlar. Nasıl bir kapı olmuş ama devasa gerçekten. 5,5 metre civarında bir kapımız var. 5 metre 30 santim. Bunu kendim yaptım. Ortalama 3500-3500 arası bir masraf gidiyordu buna. İşçiliğiyle beraber. Tabii yine ben pratik zekam mı diyeyim artık. Cimrilikten değildi. Zamanım olacaktı diye, boş zamanım olacaktı diye değerlendirmek istedim. Şöyle bakın nasıl açılıyor bu, bak. Bir görün. Bakın şöyle katlanıyor. Şuradan hafif, bir de küçük çocuk bile açabilir bunu. Şuradan da şöyle itince kapanıyor, açılıyor. Çok rahat çalışıyor. Gönyelerini falan hep kendim ayarlayıp kestim. Bayağı zordu kaynak işleri. Çok yoruyordu. Yani oruçlu olduğumuz için kokusundan dolayı beni bayağı bir yoruyordu. Ondan dolayı biraz yoruldum ama değdi. Şöyle 5,5 metrelik bir kapı yaptım. Ne kadara mal oldu söyleyeyim size. Menteşeler, ondan sonra sürgü, profiller, yan şu ayaklar, 2 milimlik kalın ayaklar almıştım bunlara. Ondan sonra alt tekerlekler, komple her şey dahil, başına kadar dahil 1120 lira. 1120 liraya mal oldu. Normal şartlarda 3000-3500 liraya mal olacak bu bana. Yani buradan bir 2000 lira civarı bir tasarruf yaptık hiç yoksa. Şöyle bir bahçeye de gidelim. Mustafa da yanımda bu arada, utanıyor kamerayı çok görmeye. Şimdi onu da göstereceğim ama. Mustafa amcam oğlu. Şimdi şu karşı ev, bilirsiniz, daha önceki videolarda izleyenler bilir. Orası da benim dedemin evi. Amcamın, babamın küçüğü kalıyor orada. Küçüğünün küçüğü. Halil amcam kalıyor orada. Böyle akşamları beraber oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, iftarlarımızı birlikte yapıyoruz. Ve bostanımıza geldik. Nasıl? Görüntü güzel mi arkadaşlar? Bakın neler ekmişiz. Şu biberleri önceki gün ektim. Şöyle sırayla bakalım. Bakın 2 sıra biber ektim. Bunları damlama sistemiyle suluyorum.
2 sıra patlıcan ektim. Bunlar patlıcan fide olarak getirdim bunları. Ve şuradan da 2 sıra domates ektim. Tabi bunlar biraz sık aralık olmuş. İçinden ölenler olabilir, zayıflayanlar olabilir. Onların içinden çekeceğim, biraz seyrelteceğim. Şurada da bir tane domatesimiz var. Bu farklı bir tür. Bunu ayrı ektim. Şu sırada da tabi domatesler var ekilmiş. Bu ayrı yerde dursun ki büyüyünce bundan tekrar tohum alacağım. Şurada fasulyelerimiz büyüyor. Bayağı büyümüşler zaten. Görüyorsunuzdur. Şöyle bakın, yeni çıkanlar var, büyüyenler var. Şurada acırlarımız var. Komple boydan boya çıkmış. Acırlar ortalama 5 günde çıktı. Fasulyeler de 1 haftada çıktı ortalama. Şöyle salatalıklarımız da büyüdü. Şimdi şöyle bir bakın, bazı detaylar da var aslında yapılması gerekenler. Bakın arkadaşlar, şu salatalıklara bakın, büyüyor. Her gün büyüyorlar. Şuraya nane ektim. Şöyle sıra sıra ortaya bir de uca nane ektim. Biraz. Şimdi nane, biberiye, ondan sonra birkaç tane bitki türü daha var. Bunları ekince böcekler falan gelmiyor. Bostanınızın etrafına korumuş oluyor bostanınızı. Zararlı böceklerden tabii. Yine böcekler oluyor. Hani solucan falan var içinde. Ama bazı, yani birçok zarar veren türleri engelliyor. Öyle söyleyeyim. Buraya kadar gelmişken şu şeyi de görmezsek olmaz. Bakın arkadaşlar. Şu sarmaşıklarımız nasıl da büyüyor. Tohum veren bile var. Bakın her tarafından çatlamaya başladı. Şöyle bakın. Uzadıkça uzuyor artık. Her gün büyüyor bunlar da. Şu arka tarafın videosunu da çekmiştim. Orayı da yayınlayacağım. Bütün kayalardan kurtulduk. Onları da yayınlayınca izlersiniz. Böyle arkadaşlar. Bostanımız bu şekilde. Başka neler yaptık? Başka bu hafta daha devamı vardı. Arkadaşlar başka neler yaptık? Şöyle şu ağaçların diplerine ne ektik? Kavun, karpuz, bal kabağı, ondan sonra su kabağı. Şöyle sıra sıra ta en uca kadar, hatta bir iki ağaç da şu tarafa doğru ektim. Birçok tür tohum ektim. Bir yanına, diğer tarafına. Şöyle bir şu tarafa ektim. Bir şu tarafa ektim. Bir arka tarafına ektim. Şimdi diyelim ki kabakları tele göndereceğim. Tele doğru yönlendireceğim. Tele böyle asılsınlar, büyüsünler. Teli de kapatmış oluyorlar. O zaman güzel de bir görüntü oluyor. Su kabaklarını da oraya gönderebilirim. Kavun, karpuzları şöyle şu tarafa doğru yönlendireceğim. Çok daha iyi olur. Daha güzel büyürler. Hava da bayağı bir sıcak burada. Ama ağaçlarımız da çok güzel büyüyor. Ağaçlarımız da çok güzel büyüyor gerçekten. Yani 2 aydır herhalde ektik. 2 ay olmasına rağmen gelişimlerini gözlemleyebiliyorum. Çok beğendim ben bu ağaç işini. Her geldiğimde artık ne yapabilirsem, ne getirebilirsem, yani bütçem dahilinde söyleyeyim. Yani ne kadarına bütçem yeterse ağaç getirip ekeceğim sıra sıra. Mesela 5 tane zeytin ağacı ektim. Bu hafta gidince işte eğer param yeterse birkaç tane daha ağaç getireceğim, eğer gidebilirsem. Tabi yasaklar var. Hiç izin belgemiz var ama sorun olmuyor o konuda. Ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Çok dolaşmamak gerekiyor. Arkadaşlar Mustafa da geldi. Amcamla oğlan. Yasakları burada birlikte geçirdik. Bazen gelip bana yardım ediyor ama oruç olduğu için hep kaytarıyor, gidip yatıyor. Tabii dersleri falan da var. Değil mi Mustafa? Söylemek istediğin bir şey var mı? Takipte kalın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun.
O beğeni butonlarına basın, destek olalım sayfaya arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.